Merhaba ve bugünkü konumuza hoş geldiniz. Masamızda inceleme yazılarında şimdiden büyük yankı uyandıran bir oyun var. Task Force Admiral. Hı hı. Bu oyun 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik cephesinde 1942'de geçen hani böyle hiperrealist bir deniz savaşı stratejisi oyunu. Evet. Elimizdeki kaynak da oyunu A'dan Z'ye anlatan, hatta bir senaryoyu başından sonuna kadar oynamış ve bütün o gerilimi yaşamış birinin kaleminden. Çok detaylı bir inceleme yani. Kesinlikle. Ve bizim de bugün anlamaya çalışacağımız şey tam olarak bu. Ekranda sürekli patlamaların olmadığı, temposu aslında oldukça yavaş olan bir oyun nasıl oluyor da insanı koltuğunun ucunda oturtacak kadar gerilim dolu olabiliyor? Aslında bu sorunun cevabı şurada yatıyor. Bu bir video oyunundan çok bir, nasıl desem, bir karar verme simülatörü gibi. Karar verme simülatörü. Aynen. Yani olay en hızlı kim tıklıyor değil. Olay 1942'deki bir amiralin beyninin içine girmek. Verdiğin her kararın geri dönülemez bir ağırlığı var. Anladım. Ve en büyük düşmanın, düşman filosundan çok kendi beyninin içinde dönüp duran o "acaba doğru mu yaptım?" sorusu. Gerilim tam olarak bu belirsizlikten doğuyor. O omuzlarındaki muazzam sorumluluk hissinden. O zaman direkt o sorumluluğun merkezine Midway Savaşı senaryosuna gidelim. İncelemeyi yapan kişi bizi 4 Haziran 942 sabahına götürüyor. Saat sabahın 3'ü. Zifiri karanlık yani. Zifiri karanlık, Pasifik'in ortasında Midway adasının yüzlerce kilometre kuzeyindeyiz. Amacımız belli, adayı işgale gelen devasa Japon filosunu durdurmak. Hı hı. Komutamızda da 3 Amerikan uçak gemisi var. USS Yorktown, USS Enterprise ve USS Hornet. Her birinin üzerinde de işte avcı, pike bombardıman ve torpido uçakları var. Yani kağıt üzerinde güçlüyüz ama Ama karşıdaki düşman da çok tecrübeli. İşte tam burada o dönemin savaş dinamiği devreye giriyor. nasıl yani? Şöyle düşünün, günümüzdeki gibi uydular yok, İHA'lar yok, hiçbir şey yok. Savaş tamamen gündüz ve görerek yapılıyor. Doğru. Bu da şu demek, bir uçak gemisini batırmanın ilk ve önemli kuralı, onun yerini tespit etmek. Yani her şey keşif uçaklarıyla başlıyor. Bütün strateji, görmek ve görülmemek üzerine kurulu. O şafak sökmeden önceki birkaç saat. Bütün günün kaderini belirliyor. Kesinlikle. O anlarda günün geri kalanının kaderini yazıyorsun aslında. İncelemeyi yapan oyuncu da bunun farkında olacak ki oldukça cesur, hatta biraz çılgınca bir plan hazırlamış. Merak ettim. Plan şu: filonun en önünde giden USS Yorktown ve görev gücü bir nevi yem olarak kullanılacak. Yem mi? Evet, yem, düşman filosu tespit edildiği anda Yorktown elindeki bütün Pike bombardıman uçaklarını tam avcı korumasıyla birlikte havalandıracak. Amaç ilk darbeyi vurup Japonları savunmada bırakmak ve dikkatlerini tamamen Yorktown'un üzerine çekmek. Anladım. Bu klasik bir inisiyatifi ele alma hamlesi. En iyi savunma saldırıdır diyor. Aynen. Japonların planlarını bozup onları reaktif bir pozisyona zorlamayı hedefliyor. Eğer Japon komutan bu ani saldırı karşısında paniğe kapılırsa, kendi saldırı düzenini kurmakta gecikebilir. Ama Ama bu aynı zamanda en öndeki gemini, yani Yorktown'u bariz bir hedef haline getirmek demek. Çok büyük bir risk. risk bununla da bitmiyor. Planın devamı daha da cüretkar. Arkadan gelen USS Enterprise daha az avcı korumasıyla ikinci bir saldırı dalgası yollayacak. Ve işte asıl çılgınlık burada başlıyor. Filodaki üçüncü gemi USS Hornet. Evet. Pike bombardıman uçaklarını tamamen eskortsuz gönderecek. Bir dakika, eskortsuz mu? Evet, tek başılarına. Bu düpedüz intihar görevi demek. Gerçek Midway Savaşı'nda eskortsuz giden Amerikan torpido filolarının neredeyse tamamı yok edilmişti. Oyuncu burada neye güveniyor? Yani gerçek hayatta katliamla sonuçlanan bir taktiği neden denesin ki? İşte planın psikolojik kısmı da bu. Hornet'ın bütün avcı uçakları güvertede tutulacak. Neden? Çünkü oyuncu Japonların karşı saldırısının kaçınılmaz olduğunu ve büyük ihtimalle ilk gördükleri hedef olan Yorktown'a yöneleceğini varsayıyor. Hornet'ı dev bir uçak savar ve avcı kalkanı olarak geride tutuyor.
Ha, anladım. Plan şu, Japon avcıları Yorktown'a saldıran bizim uçaklarla meşgulken, eskortsuz ve savunmasız Hornet bombardıman uçakları aradan sızıp fark edilmeden hedeflerine ulaşacak. Vay canına. Yani her şeyi düşmanın neyi ne zaman göreceği üzerine kurulu bir kumar üzerine inşa ediyor. Anladım. Bu satrançtaki bir gambit gibi. Değersiz bir piyonu feda ediyorsun, rakibin dikkatini dağıtıyorsun. Ve oyunun başka bir yerinde çok daha büyük bir avantaj elde etmeye çalışıyorsun. Aynen. Eğer Japon keşif uçakları tüm filoyu aynı anda görürse, o eskortsuz uçaklar için tam bir felaket olur. Ama eğer sadece öndeki yemi görürlerse, plan işleyebilir. İnanılmaz bir gerilim. Kesinlikle. Ve o gerilim planı yapıp emirleri verdikten sonra bambaşka bir boyuta geçiyor. Uçaklar güverteden havalanıyor, filolar halinde gökyüzüne yükseliyor ve ufukta kayboluyorlar. Ve sonra, Sonra mutlak bir sessizlik. İncelemede bu an çok etkileyici anlatılmış. Uçaklar radar menzilinden çıktığı an onlarla tüm bağlantın kopuyor. hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey. Neredeler? Düşmanı buldular mı? Pusuya mı düştüler? Bilmiyorsun yani. Planı yaptın, düğmeye bastın ve sonrası boşluk. Yüzlerce insanı okyanusun ortasına yolladın ve planın dahiyane mi yoksa hepsini ölüme mi yolladın? Hiçbir fikrin yok. Bu belirsizlik hissi bana eski mektupla satranç oyunlarını hatırlatıyor. Hamleni yapıp postalarsın ve günlerce, hatta haftalarca acaba dahiyane bir hamle mi yaptım yoksa bariz bir hatayı mı göremedim diye kendi kendini yersin. Evet, evet. İşte bu oyun o hissi alıp yüzde çarpıyor. Bu mekanik oyunun gerçekçilik iddiasının tam kalbinde yer alıyor. Bir amiral olarak köprü üstündesin, körsün ve sağırsın. Tek güvencen saatler sonra bir telsizden gelecek cızırtılı bir rapor. Gerilim de aksiyondan değil, aksiyonsuzluktan geliyor yani. Tam olarak bu. Ve o sessiz bekleyiş aniden gelen bir raporla bıçak gibi kesiliyor. Bir Japon keşif uçağı filonuzu tespit etmiş. Havadaki devriye uçaklarınız onu düşürüyor ama. Ama artık çok geç. Çok geç. Japon uçağı son anda pozisyonunuzu merkeze bildirmeyi başarmış. Artık gizlilik kalmadı. Düşmanın üzerine geldiğini biliyorsunuz. Eyvah. Ve tam bu noktada oyuncu çok kritik bir karar daha veriyor. Filo'nun savunmasında görevli tüm avcı uçaklarının asansörlerle hangarlardan uçuş güvertesine çıkarılıp kalkışa hazır halde bekletilmesi emrini veriyor. Bu çok zekice. Çok küçük bir detay gibi görünebilir ama uçak gemisi savaşlarında sonucu belirleyen şey tam da bu tür detaylardır. Hı hı. Scramble, yani acil kalkış emri verildiğinde uçakların hangardan çıkarılıp asansörle güverteye taşınması birkaç dakika sürer. O birkaç dakika düşman bombardıman uçaklarının bombalarını bırakması için yeter de artar bile. Doğru. Uçakları güvertede hazır bekleterek o hayati dakikaları kazanıp tepki süresini minimuma indiriyor. Düşman ufukta belirdiği an avcıların anında havada olabilir. Bu, büyük stratejinin yanında mikro yönetimin ne kadar önemli olduğunu gösteren harika bir örnek. Ve o an çok geçmeden geliyor. Radarda devasa bir kırmızı leke beliriyor. Olamaz! Üzerinize doğru gelen bir sürüngen sürüsü gibi. Gemide genel alarm sirenleri çığlık çığlığa çalmaya başlıyor. İncelemede o metalik alarm sesine eşlik eden borazan sesinin atmosferi ne kadar güçlendirdiğinden özellikle bahsedilmiş. Tüylerim diken diken oldu. Havadaki mevcut devriyeleriniz gelen bu kalabalık karşısında okyanusta bir damla gibi kalıyor. Ve tek bir emir veriliyor. Scramble, scramble, scramble. Güvertedeki tüm avcılar acilen havalanacak. İşte o an. Dakikalar önce verdiğin o uçakları güverteye hazırlama kararının sınavı başlıyor. Zamana karşı bir yarış bu. Kesinlikle. O düzinelerce avcı uçağı, pike ve torpido bombardıman uçaklarını durdurmak için zamanında irtifa kazanıp önlerine geçebilecek mi? Oyuncu olarak artık yapabileceğin hiçbir şey yok. Sadece planın işe yarayıp yaramadığını göreceksin. Ya meyvelerini toplayacaksın, Ya da faturasını çok ağır ödeyeceksin. savaşın zirve anı, incelemedeki tasvirlerle gerçekten nefes kesici. Havalanan Amerikan avcıları düşman uçaklarına ulaşıyor ve telsizden sürekli Splash One yani bir tane düşürdüm anonsları gelmeye başlıyor. Güzel. Metinde bu an için katliam kelimesi kullanılmış. Tam bir zafer anı.
Ama o zafer çığlıkları anında boğazınıza düğümleniyor. Neden? Çünkü tüm o kargaşanın, avcı perdesinin ve gemilerin cehennemi uçak savar ateşinin arasından 3 tane Japon Wal pike bombardıman uçağı bir şekilde sıyrılmayı başarıyor. Sadece 3 tane mi? 3 tane ve doğrudan amiral gemisi Yorktown'a doğru dalışa geçiyorlar. Artık kaçış yok, vurulacaksın. İşte o birkaç saniyelik an. İncelemede saldırının anatomisi olarak çok güzel anlatılmış bu. Önce geminin en büyük topları olan 5 inçliklerin kulakları sağır eden gürlemesi, Evet. ardından yaklaşan uçak motorlarının giderek tizleşen o sinir bozucu uğultusu, kaptanın son bir çabayla verdiği tam iskele emriyle devasa geminin yana yatması ve bu kez daha küçük kalibreli uçak savar silahlarının da bu ses kakofonisine katılması, İnanılmaz bir atmosfer. oyuncu sadece birkaç saniye süren bu anın nasıl bir sonsuzluk gibi hissettirdiğini özellikle vurguluyor. İşte o an belki de o güverteye hazırlattığın avcıların kazandırdığı saniyeler sayesinde 30 değil sadece 3 bombardıman uçağı sızabildi. Verdiğin her kararın sonucu işte böyle anlarda ortaya çıkıyor. Ve o sonsuzluk güvertede açılan 3 dev alev topuyla son buluyor. 3 bomba Yorktown'a tam isabet ediyor. Uçuş güvertesinde devasa bir yangın çıkıyor. Asansörler parçalanıyor. Çok ağır hasar. Çok ağır. Ancak incelemede önemli bir not düşürmüş. Oyun henüz erken erişimde olduğu için bu hasar modellemesi tam bitmemiş. Yani bu kadar ağır hasarla rağmen gemi hala uçak indirip kaldırabiliyor. Anladım. Bu oyunun mevcut halindeki bir sınırlılık. Normalde o geminin en azından bir süreliğine savaş dışı kalması gerekirdi. Kesinlikle. Bu erken erişim notu önemli, evet. Geliştiricilerin zamanla bunu daha gerçekçi hale getireceğini varsayabiliriz. Ama bu haliyle bile oyunun o anki atmosferi ve görsel işitsel şöleniyle bir bombardıman saldırısının dehşetini ve çaresizliğini oyuncuya yaşatmayı başardığı çok açık. Hı hı. Sonuç ne olursa olsun o anki deneyimin kendisi oyunun vaadini yerine getirdiğini gösteriyor. Peki bu korkunç saldırıdan sonra savaşın genel durumu ne oldu? O büyük kumar tuttu mu yoksa bu bir Pirus zaferi miydi? Evet, en önemli soru bu. Saldırı dalgası püskürtüldükten bir süre sonra bizim yolladığımız bombardıman uçakları geri dönmeye başlıyor ve raporlar gelince oyun sonuç ekranına geçiyor. Taktiksel ve stratejik bir zafer. Cidden mi? Evet, Japon filosu ağır yara alıp geri çekilmek zorunda kalmış. 4 Japon uçak gemisinin hepsi hasarlı. Özellikle devasa Kaga gemisi motorları durmuş halde okyanusun ortasında çaresiz kalmış. Başta intihar görevi gibi görünen o riskli, çok katmanlı plan İşe yaramış, inanılmaz. inanılmaz bir şekilde işe yaramış. İncelemeye göre oyunun artılarını ve eksilerini bir toparlayalım o zaman. Artıları çok net sanırım. Çok net. Atmosfer, gerçekçilik, ses tasarımı ki incelemede 90'ların Spielberg savaş filmi gibi denmiş ve uçak gemisi operasyonlarının o karmaşık dinamiğini oyuncuya hissettirmesi, oyun size bir amiral gibi düşündürmeyi gerçekten başarıyor. Eksileri de var tabii. Özellikle 3 boyutlu kamera kontrollerinin ve arayüzün biraz hantal olduğundan şikayet edilmiş. Ama en büyük eleştiri kendi saldırılarından sonra detaylı bir hasar raporu, yani askeri tabirle BDA alamamak. Bomb Damage Assessment. Aynen. Yani pilotların geri dönüp komutanım bir gemi vurduk, dumanlar çıkıyordu diyor. Ama gemi batıyor mu, sadece güvertesi mi yanıyor yoksa hala savaşabilir durumda mı bunu net olarak göremiyorsun. Bu BDM meselesi aslında çok kritik. Değil mi? Tabii ki. Çünkü bir komutanın sonraki kararını etkileyen en temel veri, bir önceki hamlesinin ne kadar başarılı olduğudur. Vurduğunu düşündüğün bir geminin gerçek durumunu bilmiyorsan, elindeki yedek kuvvetleri ona mı yollamalısın, yoksa başka bir tehdide mi yönelmelisin? Bu kararı veremezsin. Bu, oyunun gerçekçilik iddiasıyla biraz çelişen, umarım yakında düzeltilecek önemli bir eksiklik. Erken erişimde olduğu için içerik azlığı ve konuya yabancı olanlar için öğrenme eğrisinin dik olması da diğer notlar arasında. Anlaşılabilir. Sonuç olarak toparlarsak Task Force Admiral, heyecanını hızlı tıklamalarda değil, doğru planı kurma, o planı bilinmeze yalladıktan sonra çaresizce bekleme ve sonunda verdiğin kararların sonuçlarıyla yüzleşmenin yarattığı o yoğun, beyin yakan streste bulan oyun. İncelemede oyun için strateji cenneti tanımı yapılıyor ve modern deniz savaşı oyunları için yeni bir standart belirlediği söyleniyor.
Kesinlikle ve bu bizi dinleyicimizi de düşünmeye itecek o son soruya getiriyor. İncelemedeki o hasar tespiti eksikliği aslında komutanlığın en temel ikilemlerinden birini masaya yatırıyor. Evet. Savaşın sisi içinde bir önceki hamlenin sonucundan tam emin değilken bir sonraki hayat memat meselesi olan kararını nasıl verirsin? Geri dönen pilotların zafer sarhoşluğuyla verdiği belki de abartılı raporlara ne kadar güvenirsin? Çok zor bir soru. Elindeki son kozu yani yedeklerini teyit edemediğin bir başarı üzerine mi oynarsın yoksa daha sağlam bir kanıt bekleyip değerli zamanı mı kaybedersin? Bu sadece bir oyunun değil, gerçek hayattaki liderliğin ve karar alma sanatının en temel ve en zorlayıcı sorusudur.